Arkadaşlar merhaba. Karşınıza bu kadar havalı bir sunumdan sonra jetgillerle çıkmak istemezdim ama jetgiller benim, kendimin ve benim jenerasyonumun siber dünyaya giriş biçimi. Yani bizim için siber dünya jetgillerle başladı. 90'larda çocuk olanlar varsa aranızda biliyordur. Sizin aranızdan jetgilleri bilenler var mı? Hiç izlediniz mi? İzleyenler parmak kaldırsın. Hep benim jenerasyon el kaldırsın. Biz kardeşimle beraber, şimdi kendisi de burada, ona bakmayacağım izletmemek için. Bunları izlerdik, Jetgiller'i izlerdik ve Taş Devri bize ne kadar ütopik gelirse Jetgiller de o kadar ütopik geliyordu. Çünkü Jane bu ailenin annesiydi. Görüntülü olarak George'la konuşurdu. Biz bunu televizyondaki de Jane'i görüyor ya falan diye izlerdik. O zaman görüntülü konuşma falan yoktu. Akıllı saat vardı ama tabii biz bunu anlamlandıramıyorduk bile o zaman. Evin içerisindeki asansörler, evde bir robot Rosie, o evin her şeyiyle ilgilenirdi. Bir de onun yancısı bir temizlik için ayrı bir eleman vardı. O da böyle yerde dolaşıp bir yerlere çarpıp geri dönen bir robot var ya, artık hepimizin bir aile üyesi oldu. Tabii o zaman için bu bizim için sadece bir kehanetmiş. Onun farkında değildik. Köpek bulunması için bir sinyal takılıydı. Ve izleyenler bilecektir. Uçan arabalar. Bu bizim için o çakmak taşlardaki baba nasıl arabayı ayaklarıyla sürüyorduysa bu da bizim için çok topikti. Artık biz bunları konuşuyoruz. Artık böyle şeyler var. Evet, hayatımıza tam olarak girmedi ama şu anda bunların var olduğunu biliyoruz. Şimdi siber dünya o kadar çok gelişti ki artık aslında biz de jetgiller olduk. Ben çocuklarıma bu bana çok değişik geliyordu bu çizgi film. Onlar da aynı şekilde şaşırarak izler diye düşünüp izleteyim dedim çizgi filmi. İzlediler, izlediler. Biri 8, biri 4 yaşında. Baktılar bana böyle bir. Sonra o her annenin bir korkulu bir yüz ifadesi vardır ya, çocuklarından görmek istemez. Baktı, böyle yaptılar bana. Anne yaptılar şöyle bir. Yani aslında onların hiç ilgisini bile çekmedi. Çünkü artık onlar bunları yaşıyorlardı. Şu anda daha farklı şeyler konuşuyoruz. Artık biz uçakların kontrol sistemine yapılan bir saldırıyla kaçırılabilmesini ya da insanlara direkt siber saldırı uygulanabilmesini konuşuyoruz aslında. Yani insanlar eğer kablosuz ağa bağlı bir kalp pili kullanıyorlarsa ya da insülin pompası kullanıyorlarsa bunlara saldırı gerçekleşebiliyor ve o insanlar ölebiliyorlar. Ölen var bu şekilde siber saldırıya uğrayıp. Ya da akıllı evler. Akıllı evlerdeki her şey kablosuz bağlantıya bağlı olarak çalışmaya başlıyor. Ve bunları artık siber saldırı düzenlenmesi çok kolay. Artık bunlar konuşuluyor. Dolayısıyla artık günümüzde siber dünya nasıl ilerliyorsa siber saldırı da aynı şekilde ilerliyor. Artık biz bunları konuşuyoruz. Günümüzdeki suçlular fiziksel yakınlık, cesaret, beceriyle sınanırken e, siber dünyadaki suçlular için böyle bir sınır da yok. İnanılmaz sınırsız bir dünyada sırf size gıcık olduğu için de değil, düşman olduğu için de değil, sadece denemek için siber saldırı gerçekleştirenler var. Ve bu insanların hayatında çok büyük bir etkiye sebep oluyor. Ben bununla ilk ne zaman karşılaştım? Yaklaşık 2 sene önce. Bir müvekkilim geldi. Ama kız bitmiş. Burada ismini Ayşe diyeyim ben. Gerçek ismi Ayşe değil. Kız bitmiş bir şekilde geldi. Siber saldırıya maruz kalmış. Ve bu siber saldırı 7 ay boyunca sürmüş. Devam etmiş. Kimseye anlatamamış. Çünkü sistemine müdahale yapılmış ve o müdahalede dosyalar ele geçirilmiş. İçerisindeki bütün bilgileri, fotoğrafları, her şeyi düşünsenize. Yani sizin bilgisayarınızdaki bütün her şeyi bir hacker'ın el geçirdiğini düşünün ve bunun sizi tehdit ettiğini düşünün. Eğer bana istediğimi vermezsen bunları yayarım. Kız bir noktadan sonra cesaret ediyor ve hani diyor ki yayarsan yay. Ama o zaman da bu sefer yan tehditler devreye giriyor ve o zaman kızın işte kardeşinin fotoğrafını çekiyorlar dışarıda ve diyorlar ki bu sefer buna zarar veririm. Kız devam ediyor falan. Bu böyle 7 ay kimseye söyleyemeden geçmiş. Kocası bunu fark etmiş çünkü çok depresyonda, psikolojisi iyi değil.
Ne oldu buna? Bilgisayarın telefonlarını karıştırıyor ve bir siber saldırı olduğunu fark ediyor. İş bize geldi. Ama kız bize geldiğinde, karşıma oturduğunda aynen şunu söyledi bana. Ölmek istiyorum dedi. Yani ve gerçekten ölmek istiyordu. Bunun bir sonrası aşaması artık psikolojik olarak o kadar çok yıpranmış ki ölmek istiyordu. Yani siber saldırıların inanılmaz derecede zarar verici bir yanı vardır. Bunun siber dünyada sadece sosyal medyalarımızın ele geçirilmesi gibi düşünmeyin. İnsan psikolojisini gerçekten çok ciddi olarak etkileyen bir yanı vardır siber saldırıların. Ayşe'nin uğradığı siber saldırı fidye yazılım saldırısıydı. Fidye yazılım saldırısı nedir? Size bir mail gönderilir ve bu mail genelde güvendiğiniz kişilerden gelir. Çünkü onların hesabı ele geçirilerek size öyle ulaşılmıştır. Bütün siz o eke ya da bağlantıya tıklarsanız bütün sisteme, klasörlerinize, dosyalarınız ele geçirilir ve sistemde genelde bilgisayarınız ekranında böyle bir yazı çıkar. Hacklendim. Ve şu kadar süre içerisinde bana şu kadar para ödemelisin. Bu genelde Bitcoin cinsinden olduğu için de saptanamaz. Yani adli merciler tarafından Bitcoin çok kontrol edilebilir bir sistem değil. Bir de yazılım saldırılarının en ünlüsü. Dünyanın ilk böyle bununla karşılaştığı ve şok olduğu saldırı Wannabe saldırısıydı. Wannabe saldırıları sağlık kurumlarına gerçekleştirildi. Ve o kadar çok bilgisayara saldırıldı ki sağlık kurumları kilitlendi. Bu gördüğünüz ekranlarında böyle bir yazı çıktı ve dedi ki şu kadar zamanım kaldı. Bu kadar zamanda bana istediğim fidye ödemesini yapmazsam sistemini çökertirim. Bu insanlar için sağlık kurumlarına güven açısından inanılmaz zedeleyici oldu. Ve biz fidye saldırılarından bu şekilde haberdar olduk. Bir de sosyal medya saldırıları var. Buna maruz kalmış olabilirsiniz. Bu çok yaygın. Sosyal medyada da genelde iyi yapılmış bir sosyal medya saldırısı sizin duygusal zayıflıklarınıza saldırır aslında. Yani şöyle, eğer bir feminist biriyseniz kadına şiddet anketi doldurur musun diye gelir mesaj. Ya da benim bir boşanma davası gördüğüm bir müvekkilim vardı. Ona şöyle geldi mesela. Seninle ilgili nasıl fotoğraflar çıkmış, linke tıklasana falan. Kadın şok oldu çünkü artık orada duygular o kadar güçlü ki onlara kontrol edemiyor, mantığıyla hareket edemiyor ve o linke ya da ankete tıklıyor. İşte o zaman sosyal medya hesabınız ele geçiriliyor ve saldırı gerçekleşmiş oluyor. Bir de kendini bankacı olarak tanıtıp arayanlar var. Bu da çok yaygın. Bunlara da kimlik avı saldırısı diyoruz. Burada da sizin para kaybetme ya da bir para kazanamama duygunuz kullanılarak acil bir durum varmış gibi saldırı gerçekleştiriliyor ve diyor ki şu kadar zaman içerisinde şu bilgilerinizi vermezseniz saldırı gerçekleşecek, paranızı kaybedeceksiniz, hesabınız boşalacak falan. Eğer o sırada boşluğa düşüp de o bilgileri verirseniz geçmiş olsun. Zaten telefon kapanıyor. Dıt 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 diye bir şey diyorsunuz. O zaman işler geçmiş oluyor. Sağlık sektöründe çalışan kurumların %80'i bir tür siber saldırıya maruz kalıyor. Her 30 saniyede bir şirkete fidye yazılım saldırısı gerçekleştiriyor günümüzde. Siber saldırının endüstri alanındaki zarar maliyeti 6 trilyon dolardan fazla. Ve saldırıya uğrayanların sadece %30'u adli mercilere başvuruyor. Gerçekten de bu noktada yargısal anlamda adli mercilerin yeterliliği kabul edemez, yeterli diyemeyiz. Çünkü bu da bir gelişmekte olan bir sistem. Elbette Türk Ceza Kanunu'nda, Bilgisayar Suçları Kanunu'nda düzenlemeler var. Buna ilişkin güvenlik ekipleri sürekli yetiştiriliyor ve eğitim görüyor. Ama siber dünya o kadar hızlı ilerliyor ki, teknoloji o kadar gelişmiş ki bizim hukukumuzun bütün dünya için geçerli bu arada bu hantal sistemi bunu karşılamaya yetmiyor. Caydırıcı değil cezalar çünkü kanunlar siber dünyaya uygulanamıyor. Siber dünyada fiili bir hareket olmadığı için
suçlular da, siber dünyadaki suçlular da genel olarak cezalandırılamayan bir sistem var. Peki ne yapacağız? Her şey bu kadar çaresiz miyiz? Hayır değiliz. Çünkü siber saldırıların hala %90 oranındaki başarılı olmasındaki faktör insan. Yani hacker'ın ne kadar iyi bir virüs programı kullandığı ya da bilgisayarı ne kadar iyi olduğu, ne kadar profesyonel olduğu değil. %90 iş insanda bitiyor, kurbanın kendisinde bitiyor. Yani bizde bitiyor. Dolayısıyla bilmemiz gereken bazı kurallar var. Bu 4 kuralı, bu temel 4 kuralı her zaman aklımızda bulundurmamız gerekiyor. Nedir bunlar? Siber saldırıya her an, her yerde ve herkes tarafından maruz kalabilirsiniz. Bunun bir sınırı yok. Yani bir yerde alışveriş yaparken de elimizdeki bu telefonla siber dünyaya bağlandığımız anda siz bu saldırıya maruz kalabilirsiniz. Sisteminizde bir boşluk varsa saldırı kaçınılmaz. Bu ne demek? Siber dünyayı bir eviniz olarak düşünün. Sosyal mecralarınız da evinizin bir parçası. Evinizin bir yola bakan çok işlek bir caddesi var. O caddeye her şeyinizi koydunuz. Duygularınızı koydunuz, düşüncelerinizi koydunuz, ailenizi koydunuz, siyasi düşüncenizi, dini düşüncenizi, her şeyinizi koydunuz. O yoldan geçen suçlusu da geçiyor, iyisi de geçiyor ve hepsi bunu görüyor. Sonra uykunuz geldi, camlarınızı, pencerelerinizi açık bırakıp uyumaya gittiniz. Ne olur? O boşluklardan saldırıya uğrama ihtimaliniz oldukça fazladır. İşte siber dünyada aynı bu şekilde. Size yöneltilebilecek en büyük silah güven duygunuz. Bu bana göre en önemli madde. Çünkü biraz önce de anlattığım suçlarda da bahsettiğim gibi bir siber saldırıda öncelikle sizin mantığınızın sekteye uğraması sağlanır. Yani öncelikle sizin duygusal zayıflıklarınızdan yararlanır. İnsan gerçek dünyada bir şeye güvenmeden yaşayamaz. Güvenmek zorundayız. Ama siber dünya için bu geçerli değil. Siber dünyada eğer güvenirseniz yenilirsiniz. Böyle bir gerçek var. Herkese, her şeye karşı çünkü annenizden gelecek bir mesajdan da siber saldırıya maruz kalabilirsiniz. O yüzden her şeye şüpheyle yaklaşmalısınız. Güvenmemelisiniz. Yani o evinizin kapı deliğinden bakarken kim bu diye her zaman kontrol etmek zorundasınız. İçinizi rahatlatmak için aldığınız klişeleri unutun arkadaşlar. Hiçbir virüs yazılımı, hiçbir antivirüs programı şifrenizi bilen bir hacker'ın size saldırıya uğramasını önleyemez. Dolayısıyla faktör her zaman sizsiniz. Şifrelerinizi artık 111, 1234 ya da doğum günü tarihleriniz şeklinde düzenlediğiniz sürece siber saldırıya maruz kalmanız kaçınılmaz. Güçlü parolalar kullanmak zorundasınız. Çok faktörlü kimlik doğrulama sistemleri kullanmak zorundasınız ve şifrelerinizi düzenli olarak değiştirmek zorundasınız. Yoksa saldırıya maruz kalmanız çok kolay. Elbette biz bu temel kuralları uyguladıktan sonra bize teknoloji de bir şekilde siber güvenlikte yardımcı olacak. Yapay zeka artık gelinen noktada saldırganın hareketlerini ve internet geçmişini saptayarak önceden saldırıyı keşfedebiliyor, bunu bilebiliyor. Buna deep learning gibi sistemler var. Ya da saldırganın kimlerle iletişim kurduğu, daha önce çok kişi normal bir insan gibi mi davrandı, yoksa sahte bir hesap, saldırı hesabı mı oldu, artık saptanabiliyor. Ama tabii ki bu sadece %10'luk faktör. %90'lık faktör yine bizimle alakalı. Yani ben size geçip karşınıza sosyal medya kullanmayın, internet kullanmayın diyemem. Çünkü böyle bir şey artık mümkün değil. Artık bizim siber dünyada da bir hayatımız var. Artık Rusya-Ukrayna savaşında da gördüğümüz gibi normal savaş veriyoruz ama siber savaş da veriyoruz. Orada hem normal savaş insanlar öldürüldü hem de siber dünyada ayrı bir savaş oldu. Artık böyle bir dünyadan bahsediyoruz. Dolayısıyla biz kendi siber dünyamızdaki kendi dünyamızı tasarlamak zorundayız. O evin camlarına
neyi koyduğumuza kendimiz karar vermek zorundayız. Savaş sanatında da bu böyledir. Saldırıya her zaman hazır olmalıyız. Oraya ne koyduğumuzu, oradan insanlara ne göstermek istediğimizi karar verirken hem kendimizi hem de sevdiklerimizi koruduğumuzu unutmamalıyız. Bu eğitimlerle, bu bilgilenmeyle insanlara daha fazla ulaşarak, sizin de kendi yakınlarınıza anlatarak siber dünyadaki savaşlarla, saldırılarla baş etmemiz mümkün ve şunu aklımızdan hiç çıkarmamalıyız. Evet, bilgisayarlar, programlar çok önemli ve onlar hata yapmıyorlar. Yazılımlar hata yapmıyorlar ama duygularına ve güven duygusuna yenik düşen insanlar hata yapıyor arkadaşlar. Teşekkür ederim.